Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bir önceki videoda anlatmış olduğum Beymen bebek yeleğine uygun tulum modeli hazırlıyoruz. Sayıları yelekte olduğu gibi 9-12 aya uygun. Modeli 2 yumak ip temin ederek başlayalım. Şiş numaram 3,5. Modelin detaylarına geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. YouTube algoritması gereği az beğeni ve az yorum alan kanalları önermiyor arkadaşlar. Lütfen video başlangıcında eğer sevdiğiniz bir model ise, hoşunuza gidiyorsa beğeni yapıp yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Modelin detaylarına geçelim arkadaşlar. Modelimiz sade olduğu kadar şık bir model. Paça kısmı da böyle. Modelin arkasına bakalım. Modelimizin arkası da bu şekilde. Ölçülerine de bakalım. Askı kısmı haricinde şu kısımdan alıyorum. Paçaya kadar 39 santim kadar. 40 santim de diyebiliriz. Şöyle basen genişliğine bakalım. 31 santim. Paça genişliğimiz 13 santim. A genişliği 9 santim. Şöyle hemen robanın altı 26 santim. Bu kısımda 25, 14. Askılarımızın uzunluğu da 25 santim. Yelek ile güzel bir takım oldular. Buna bir de patik isterseniz yorum kısmında belirtin lütfen. Verdiğim ölçülerde yelek, tulum, bir de patik eklerseniz toplamda 3 adet ip gerekli. 6 adet de düğme. Bu şekilde temin ederek başlayın. Yeleğin yapımında video sonuna ekliyorum. Tıklayıp örebilirsiniz veya kanalımda videolar kısmında bulabilirsiniz. Videolar kısmında birçok model var. Dilediğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Modele 30 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi attım ve tekli lastik örgü başlatıyorum. Baştaki ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında sıra başlarında hep ilmeklerimizi örmeden alacağız. Ters ördüm. Sıradaki düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Evet, tekli lastik örgü kurulumunu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Sıra başında ilmeğimizi örmeden aldık. Ardından düz ilmeğimizi düz, ters olan ilmeğimizi de ters örüyoruz.
Sırayı tamamladım. Üçüncü sıraya geçtim. Yine başta ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örerek üçüncü sırayı da tamamlayalım. 3 sırayı tamamladık. Şimdi lastik kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Artık devam etmiyoruz. Düz örerek uç kısma kadar geliyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet. İlmeklerimizi düz ördük. Aslında bir ilmeğimiz kalacak sonda. Bir ilmeğimiz örmeden şişimizde tutuyoruz. Bu şekilde gizli artırma yapıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Gizli artırma yaptık ve son kalan ilmeği örüyoruz. Buradan örgümü çevirdim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Burada artırmış olduğum ilmeği de şu şekilde çapraz şişimi geçiriyorum ve ters örüyorum. Artırdığımız ilmekleri de bu şekilde örüyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzde sol kenara kadar gelelim. Bir ilmeğimiz kalsın. Ön yüzde bir ilmeğim kalana kadar örerek geldim ve yine artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeğimi ördüm ve çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve artırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Arka yüzdeki sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Şimdi ajur modelinin kurulumunu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Ardından bir doladım. Bir ilmek kestim. Sonrasında 1 2 3 4 ilmek ördüm. Yine doladım. Bir kestim. 1 2 3 4 ilmek ördüm, bir doladım. Bir kestim. Yine bir 4 ilmek doladım. Bir ilmek kestim. Son olarak 4 ilmek örüyorum, bir doluyorum. Bir kestim. Şimdi artırma kısmına da geldim ve bir ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmam. Ve kenar ilmeğini örüyorum. Bu kısımdan döndüm. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırdığım ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeklerim de ters dolayarak örmüş olduğum ilmeği de bu şekilde ters örüyorum. Sırayı tamamladım. Ön yüzde ajur modelini ördükten sonra arka yüzü ördüğümüzde birinci sıramız oluştu. Modeli 5 sırada bir kaydırarak uyguluyoruz. Şimdi buradan yine düz örerek devam ediyorum. Diğer uca kadar. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar ördüm. Dördüncü defa artırmamı yaptım. Şimdi arka yüzü örelim. Sonrasında
bu kısma kadar gelelim. Arka yüzü ve ön yüzü ördüm. Sırayı bu şekilde tamamladım. Toplamda şişimde 34 ilmeğim oluştu. Şimdi ipimizi bu şekilde bırakıyoruz. Şişimizde diğer tarafa başlayacağız. Paça kısmına. Yedekte olan ipimize geçelim. Bu paçada olduğu gibi 30 ilmek atıp 3 sıra tekli lastik örgü yapalım. 3 sıra tekli lastik örgü yaptım. Örgümüzün devamında diğer parçadaki aynı işlemleri uyguluyoruz. Tek farkımız bu kez sağ tarafta artırmaları yapmış olmamız. Başlayalım. Sıra başında ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Artırmamızı yaptık ve tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzde uç kısma gelelim. Arka yüzde sıra sonuna geldim. Artırdığım ilmek kısmındayım. Bunu da yine diğer tarafta olduğu gibi bu şekilde ters örüyoruz. Kalan ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüze çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırmamı yaptım. Bu sırayı da örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü de tamamlayıp ön yüze geçtim. Şöyle lastikten sonra 4 sıramız oluştu. Diğer tarafta olduğu gibi ajur modelini kurmaya başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırmamı yaptım. Sonrasında bir ilmek örüyorum. Doladım. Bir kestim. 4 ilmek örüyorum. Doladım. Bir kestim. Tekrar devam ediyorum. 4 ilmek düz. Doladım. Bir kestim. 4 ilmekte bir dolayıp bir ilmek kesiyoruz. Kalan 4 ilmeği de örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzü örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 4. kez artırmamı yaptım. Bu sırayı da örüp arka yüzü de örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Bu parça bu şekilde tamamlanmış oldu. Toplamda her ön yüzde 4 defa artırma yaptık. Bu kısımda olduğu gibi. Burayı ön yüzde de örerek bu kısma kadar, A kısmına kadar gelmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şimdi diğer parçaya geçmeden önce bu kısımda 3 ilmek artırıyoruz. Bunu da şu şekilde yine gizli artırma tekniğiyle yapabiliriz. 2 3. Evet. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Kesmiş olduğum ipi bağlıyorum. Devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Arka yüze geçtiğimizde A kısmına gelelim. Arka yüzde A kısmına geldim. Artırmış olduğum ilmekleri de yine çapraz şişimi geçirerek ters örüyorum.
ön yüzdeyim. A kısmını bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi örgümüze devam edeceğiz. Ajurdan sonra şöyle bir sayalım. 2, 4 ve 5. 5 sıramız tamamlandı. 5 sırada bir kaydırarak modelimizi ilerletiyorduk. Şimdi ajur sıramızdayız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında ikinci ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum. Bir ilmek kestim. Yine her iki ajur arasında 4 ilmek örüyorduk. Bu kesme yaptığımız ilmek ile 5 ilmek oluyor. 1, 2, 3, 4. Yapacağımız ajur her zaman bu iki ajur arasındaki ortadaki ilmeğe, yani 3. ilmeğe denk gelmeli. Şöyle kesme yaptığımız ilmeği de sayıyoruz demiştim. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3. Buradan itibaren yani 3. ilmek ile 4. ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Şimdi 4 ilmek ördüm, doladım, bir ilmek kestim. Sonrasında yine bir 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakalım hemen ajurdan sonra şöyle ajurun ilmeğini hizalıyorum. Sonrasında 1, 2 ilmek ördüm ve 3. ilmeğim bu kısma denk geliyor. Doladım ve bir kestim. Sonrasında yine bir 4 ilmek örüyorum. Bir doluyorum ve bir ilmek kestim. Her zaman kesme yapmaya başladığımız ilmek 3. ilmek olacak. 3 ile 4'ü birlikte örerek kesiyorum. Kalan ilmeğim de zaten 5. ilmek. Şöyle bu kısımdan baktığımızda devam edelim. Dört ilmek ördüm, yine bir doladım, bir kestim. Tekrarlayarak devam ediyoruz. 4 ilmek ördüm, bir doladım, bir kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Tekrar bir dola, bir kes. Dört ilmek ördüm. Tekrar bir doladım, bir kestim. Bakın bu sayılarla tam denk düşüyor buradaki kısımda. Bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Tek püf noktası, dediğim gibi, alttaki ajur sırasının tam ortasındaki ilmeğe denk getiriyoruz. 3. ilmeğe. Bunu dikkate alırsak bir kayma olmaz modelimizde. Doladım. Bakın 3. ilmek. Bu kesme yaptığım ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3. Doladım. İlmeğimi kestim. Şimdi arka yüzü örüp ön yüze geçtiğimizde ne demek istediğim daha anlaşılır olacaktır. Evet, son olarak 4 ilmek ördüm. Yine bir dolayıp bir kestim. Kalan ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şöyle bir ajur sırasına bakalım. Bakın, 3. ilmek dediğim bir önceki ajur sırasındaki ilmeğim. Şöyle bakalım. Başta ajurumuzu yaptık. Bu kesme yaptığım ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3. 3. ilmek ajura denk geliyor. Sonrasında da 2 ilmeğim var. 5 ilmek oluyor.
Ajurumu yaptım. Tekrar kesme yaptığım ilmeği de sayarak 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğim bir önceki ajura denk geliyor. Bu şekilde ayarlamamızı yapabiliriz. Şimdi arka yüzü ördük. Ajurdan sonraki birinci sıramız oluştu. Bu kısmı 5 sıraya tamamlayalım. Ardından ilk ajur sırasını tekrarlayalım. İkinci ajur sırasından sonra 5 sıra ördüm. Şimdi modeli tekrarlıyorum. Bu kez ilk sırada yaptığımız gibi başlıyoruz. Ne yapmıştık? 5 ilmek örerek başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım. Bir ilmek kestim. Sonrasında 4 ilmek örüyorum. Ardından tekrar bir dola, bir kes. 4 ilmek örüyorum. Bir dola, bir kez. Tekrarlayarak devam edip sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Bir doladım. Bir ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Bitirmiş oldum. Arka yüzü örelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Bu şekilde modelimizin kurulumu tamamlandı. Beden kısmına buradaki ilmeklerimizle devam ediyoruz. Toplamda 71 ilmeğimiz var. Yine bir 5 sıraya tamamlanınca ajur sırasından sonra kaydırma yaparak ikinci ajur sırasında olduğu gibi başlıyoruz. 2 ilmek örüp ajurumuza başlayarak devam ediyoruz. Sonrasında yine bir 5 sıra, bu kez ilk ajur sırasında yaptığımız gibi 5 ilmek örüp o şekilde başlıyoruz. Birinde 2 ilmek, diğerinde 5 ilmek. İlerletelim beden kısmını. Beden kısmını birazcık ilerlettim. Şöyle bir paça kısmından itibaren kaç ajur sırası örmüşüm bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ajur sırasından sonra da arka yüz örüp ön yüze geçtim. Şimdi eksiltmelerle beden kısmına devam edeceğiz. Her iki uçta birer ilmek kesiyoruz. Başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek kesiyorum. Diğer uçta 3 ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisinin yönünü sağa doğru çevirdim ve kestim. Kalan ilmeğimi de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arkada bir işlem uygulamıyoruz. Yine modelimize devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüze geçtiğimizde de yine bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters örüyoruz. Yani kesme yaptıktan sonra 3 sıraya tamamlıyoruz. 3 sırada bir her iki tarafta ilmek eksiltiyoruz. Yani bir ön yüzde ilmek kestik. Diğer ön yüze geldiğimizde kesmiyoruz. Sonrasında ördüğümüz ön yüz sırasında tekrar kesme işlemini uyguluyoruz. Yani 3 sırada bir. Her 3 sırada bir ön yüzde. Ön yüzde her iki uçta ilmek kestikten sonra 3 sıra ördüm. Şimdi öreceğim bu sırada tekrar kesme işlemi yapacağım. Kesme işlemini toplamda 5 defa yapıyoruz. 71 ilmeğimizi 61 ilmeğe düşürene kadar. 3 sırada bir tekrarlayacağız. Sonrasında farklı şekilde devam edeceğiz. 61 ilmeğe düştükten sonra. Şimdi son ajur sıramdan sonra da 5 sıram oluştuğu için ajurumu tekrarlayacağım.
Şimdi burada eksiltme yaptığımız için bu kenardaki ajurlarımız artık işlevini görmeyecek. Tekrar ettirmeyeceğiz. Onun için başladığımızda her zaman kaydırma olduğu için bir önceki ajuru baz alarak bu kısımdan hesaplayarak başlıyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Bir öncekinde 5 tane örüp o şekilde başlıyorduk. Burada bir kestim. Şimdi bir keseceğim. 2 ilmek kesildiği için 5 değil 3 ilmek örerek başlıyoruz. Bu şekilde hesaplayarak buradaki ajur modelinin bozulmasını önleyerek düzgün bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bir ilmek kestim kenarda. Ajuruma bakıyorum. Devam ediyorum. Bir ilmek ördüm. 3 oldu bu kısım. Bakın hizalıyorum. Buradaki ajurumu doladım ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Diğer uçta şöyle bir bakalım. Yine 3 ilmek kalana kadar örgümüzü devam ettirelim. Diğer uca geldim. Son ajurumu yaptım. 3 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeği yönünü çevirip bir ilmek kestim. Bir ilmeğimi de ördüm. Arka yüze geçtiğimizde arka yüzü örelim 1, ön yüze geçip ikinci sıra arka yüzü örelim, üçüncü sırayı da tamamlayalım. Ön yüze geldiğimizde üçüncü defa ilmek keselim. Sonrasında bir 3 sıra, dördüncü kez bir 3 sıra daha, beşinci kez ilmek kesip arka yüzü örüp ön yüze geçtikten sonra birlikte devam edelim arkadaşlar. Yine hesaplayarak ajurlarımızı da yapalım. Her 3 sırada bir toplamda 5 defa ilmek kestim. En son ilmek kestiğim sıradan sonra da arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. 61 ilmeğimiz kaldı şişimizde. 61 ilmeği bir 3 ajur modeli sırası daha örelim. Şöyle birkaç sıra örmüşüz, ona da bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ajur sırası örmüşüz. 3 sıra daha ördüğümüzde 14 sıraya tamamlayalım. Devam edelim. Örgümü ilerlettim. Kalan 61 ilmeği 3 ajur sırası daha ördüm. Toplamda paçadan itibaren 14 ajur sırası oldu. Son ajur sırasından sonra da arka yüzü bir sıra ördüm. Ön yüzde de bir sıra ördüm. Arka yüze tekrar geçtim. Şimdi her iki uçta haraşa başlatıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane haroşa ilmek ördüm. Diğer uçta 13 ilmek kalana kadar da orta kısımdaki ilmeklerimi yine ters örgü yapıyorum. Sıra sonunda 13 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ön yüze çevirdim. Evet. İlk haroşa çizgimiz oluştu. Şimdi devam ediyoruz aynı şekilde. Her iki uçtaki 13 ilmeği ön yüzde de arka yüzde de haroşa örüyoruz. 3 haroşa çizgisi olana kadar ördüm. Şimdi arka yüzde sol tarafın ilmeklerini kapatıyoruz. Toplamda 6 ilmek kapatacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradakini ördüm.
bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. 1 2 3 4 5 6. Bakın dördüncü haroşa çizgimizde bu kısmı örerken, ilmekleri kapatırken oluştu. Şimdi kalan haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bu sırayı tamamlayacağız sona kadar. Ön yüzde de diğer tarafın ilmeklerini kapatıyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde de sağ tarafın ilmeklerini kapatıyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 ve kalan ilmeklerimi örerek devam edeceğim. Gördüğünüz gibi her iki tarafta 6 ilmeği kesmiş olduk. Sol tarafı arka yüzde, sağ tarafı da ön yüzde kestik. Modelimize bu kısımda da yine devam edeceğiz. Yine her iki uçta ilmek kesmelerimiz olacak. Başlayalım. Yedi ilmek haroşayı ördüm. Sonrasında baştaki iki düz ilmeğimi birlikte örerek sola doğru kestim. Şimdi bu kısma kadar örüyorum. Diğer düz örgü kısmında 2 ilmek kalana kadar ilerletiyorum. İki ilmeğim kaldı. Şimdi bunların yönünü de sağa doğru çeviriyorum. Ve bir ilmek de bu kısımda kestim. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Haroşa kısmın kenarları düzgün çıksın diye şöyle bir işlem yapıyoruz. İpimizi her zaman arkaya atıp baştaki ilmeğimizi örmeden alarak örgümüze devam ediyoruz. Her sıra başında bunu uyguluyoruz. Şimdi 7 ilmek haroşamı ördüm. Orta kısımdaki ilmeklerim ters örgü. Diğer kenardaki 7 ilmeğim de yine haroşa. Bu sırayı tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Haroşa kenarı ördüm. İlmek kestiğimiz kısma geçtim. Düz örgü kısmına. Şimdi burada bir ilmek keserek örgüme devam ediyorum. Düz örgü kısmında 2 ilmek kalana kadar. Bu arada bu kısımda da 5 sıram oluştuğu için ajur sırasını tekrarlıyorum. Bunu da yine hizalayarak bakalım, burada kestiğimiz için buradaki ajurumuz iptal oldu. Yani bu kısımdan devam ediyorum. Şöyle bu ajuru hizalıyorum. Dolayıp ajurumu yapıyorum. Evet, sonda 2 düz ilmeğim kaldı. Yönlerini çevirdim ve kestim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde yine
Her iki uçtaki kısım haroşa, orta kısımdaki ilmeklerimiz ters örgü. Ön yüzde sıra başlangıcında bu kısımda başta ve sonda birer ilmek kesiyoruz. Bu şekilde bu ön kısmı ilerletelim. 29 ilmek kalana kadar kesme işlemini her ön yüzde devam ettim. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. Evet, ilmeklerimi haroşa ördüm. Ön yüze geçtiğimde birinci haroşa çizgim oluştu. Şimdi ön yüzde bir, arka yüzde de bir sıra örelim. İkinci haroşa çizgimiz oluşsun. Sonrasında ilik açıyoruz. Ön yüze geçtim. 2 haroşa çizgim oluştu. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek kestim. Diğer uçta 5 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Beş ilmeğim kaldı. Bir doladım. Bir ilmek kestim. 3 ilmeğimi de örüyorum ve bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde bir sıra ördüğümüzde 3. haroşa çizgimiz oluşacak. Bir haroşa çizgisi daha ekleyip bu kısmı toplamda 4 haroşa çizgisine tamamlayalım. İlmeklerini kapatmaya başlıyoruz. Bir ilmek örüp diğerinde üzerinden atlatarak ilmekleri kapattım ve bu şekilde ön parçamız tamamlandı. Aynı şekilde bir parça daha örüyoruz. Yine bu kısımdan başlayarak aynı işlemleri tekrar ederek parçamızı hazırlıyoruz. Tek farklılığı bu kısma geldiğimizde ilik açmadan 4 haroşa sırası örelim. İlmeklerimizi kapatmayalım. Bu kısımdan devam edelim. Arka parçayı da tamamladım. Askı kısmına geçiyoruz. Son olarak 4 haroşa sırası ördüm kalan ilmekleri ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden yine alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek üzerinden askılarımızı oluşturuyoruz. Sonrasında diğer uçta 7 ilmeğimiz kalana kadar orta kısımdaki ilmekleri kapatıyoruz. Bir ördüm. Diğerini de örüp bir öncekini üzerinden kapattım. Evet, ilmekleri kapattım. 7 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Diğer taraftaki ilmeklerim şişimde kalıyor. İsterseniz bir aparata da alabilirsiniz. Bu 7 ilmek üzerinden askımızı haroşa örerek uzatıyoruz. Askıları da tamamladım. Toplamda bu 4 haroşadan hariç bu kısımdan itibaren 36 haroşa çizgisi örmüş oldum ve ilmeklerini kapattım. Uzunluğu da 25 santim kadar. Yine askının uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Bu askıyı örüp ilmeklerini kapattıktan sonra iç kısımda ipimi bağladım. Diğer askıyı örüp ilmeklerini kapattım. Şimdi dikiş kısmına geçiyoruz. Dikişimizi ön yüzden yapıyoruz. Şöyle ilk önce birleştirelim iki parçayı. Paça ucundan başlayarak bu kısma kadar dikişimizi yapacağız. Her iki tarafın. A kısmında yine aynı şekilde bu kısımdan paça ucundan başlayarak diğer paça ucuna kadar dikişini yapıp modelimizi tamamlayacağız. Şu kısımda ipimi sabitliyorum. Ardından diğer uca geçtim. İlk önce bu kısmı şöyle karşılıklı ilmek aralarından alarak iyice sıkıladım ve arka taraftan diğer parçanın kenar kısmından çıkıyorum. Sonrasında yine bu kısımdan çıktığım için karşı tarafında aynı denk gelen yerden batıyorum. Şöyle yine diğer tarafa da geçtiğimde aynı şekilde dikişimi yapıyorum. Bu dikişte püf noktası karşılıklı bu kısımların denk gelmesi. Şöyle iyice yakınlaştırayım. Bu örgümüzün kenar kısmı. Şu kısım şöyle kalıyor. Burada görünen ilmek aralarından karşılıklı bu şekilde iğnemizi geçiriyoruz ve dikişimizi yapıyoruz. Diğer tarafa geçtim. Bakın bu tarafta aynı. İlmek boşluklarından geçiyoruz. Kol altı kısmına kadar gelelim. Haroşa kısma geldim. Dikişimizi ilerlettikçe ipimizi çekip elimizle düzeltmeyi ihmal etmeyelim. Haroşa kısmı da şu kenar kısımlardaki tırtıklardan iğnemizi geçirerek karşılıklı alıyoruz. Haroşa dikişlerde de bu tekniği kullanabiliriz. Evet. Dikişimiz tamamlandı. İpimizi burada sabitleyelim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikelim. Dikişleri tamamladım. Düğmeleri de ekledim arkadaşlar. Modelimiz hazır. Sade ve şık bir model elde ettiğimizi düşünüyorum. Şöyle bir yeleği de alalım. İkili bir takım haline getirmiş olduk. Dilerseniz buna bir de patik ekleyip üçlü bir set yapabilirsiniz. Patik yapımını benden istiyorsanız yorum kısmına yazıp belirtin lütfen. Buna uygun yine hoş bir model hazırlayıp sizlere anlatabilirim. Model hakkında da ne düşündüğünüzü yorum kısmında
paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.